Kayıp frekansa hoş geldin. Bu gece bir arama her şeyi değiştirebilir. İyi geceler. Bu sesi ilk kez duyuyorsan hoş geldin. Eğer beni daha önce de dinlediysen bil ki aynı yerde değilim artık. Şu an Kıyı FM'in küçücük stüdyosundayım. Camın arkasında kırmızı bir on air ışığı var ve yanınca içimde bir şey sanki yeniden başlıyor. Kasabaya dönmek, insanın kendi ayak sesini bile yabancı duyması demekmiş. Kapıyı açtım, içeri girdim. Duvarda eski afişler, masada çizik çizik bir mikser, köşede kablolar, bir de gece boyunca hiç susmayan o ince uğultu. İstanbul'un gürültüsüne alışmışım. Burada sessizlik bile konuşuyor. Murat stüdyoda benden önceydi. Her zaman olduğu gibi rahat, her zaman olduğu gibi sanki hiçbir şeyi onu şaşırtamazmış gibi. "Hoş geldin İstanbul hanımefendisi," dedi. "Kasaba seni unutmadı ama sen kasabayı unutmuş gibisin." Gülmeye çalıştım. "Unutmadım," dedim. "Sadece sesini kıstım." Aslında kıstığım ses değildi, hatıralardı. Bazı kapıları kilitlemeyi öğrenmiştim. Çünkü bazı kapılar açılınca içeriden hava değil, geçmiş sızıyor. Murat konsolu kontrol ederken ben mikrofona yaklaştım. Mikrofonun süngeri yeniydi ama metal kokusu aynıydı. Biraz toz, biraz elektrik, biraz da gecenin kendisi. Kulaklığı taktım. Kendi nefesimi duydum. Bu ses hem bana ait hem değil gibiydi. "Test," dedi Murat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sesim temizdi. Bu iyi haberdi. Kötü haber, içimdeki boşluk hala aynı yerdeydi. Kırmızı ışık yandı. On air. Mikrofona eğildim. "İyi geceler. Uykusuzlar Kulübü'ne hoş geldin. Ben Derya. Bu programda kimseye akıl vermiyoruz. Kimseyi düzeltmiyoruz. Sadece dinliyoruz. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan tek şey birinin 'anlıyorum' demesi." Bir an durdum. Stüdyonun camından dışarı baktım. Denize yakın olduğumuz için rüzgar bazen binanın içine bile giriyor. Dışarıda sokak lambaları soluk, kediler sessiz, kasaba uyuyor gibi. Ama ben biliyorum, gece uyuyanların değil, uyanık kalanların zamanı. "Bu gece konuşmak isteyen var mı?" dedim. "Bir şey söyleyip de söyleyemediysen buradayım." Telefon ışığı yandı. Normalde ilk aramada insanlar çekingen olur. İsmini söylemek istemez, havadan sudan konuşur. Bu kez öyle olmadı. "Alo," dedim. "Hoş geldin." Karşıdan gelen ses sanki bu dünyadan değil gibiydi. Hattın içinden değil de yıllar öncesinden sızıyordu. Cızırtı vardı. Eski bir televizyonu kapatınca çıkan o ince ses gibi. Sonra bir nefes. "Beni dinleyin," dedi. "Lütfen, şimdi kapatırsanız yarın ben yokum." Bir an şaka diye düşündüm. İnsan gece yayınına şaka içinde arar. Ama bu ses şaka yapmıyordu. Şaka içinde bir parıltı taşır. Bu sesin içinde parıltı yoktu. "Bu şaka mı?" dedim. Sesim profesyonel kalmaya çalıştı ama boğazımın içi kurudu. "Şaka değil," dedi. "Benim yerime bir cümle söylemeniz lazım." "Kime?" dedim. "Elif'e." Elif. Bu isim kasabada çoktur ama bu ses Elif derken sanki tek bir Elif varmış gibi konuşuyordu. "Tamam," dedim. "Söyle." "Kapının önündeki taş hala yerinde mi?" dedi. Kalemimi bulup not aldım. Kapının önündeki taş. "Bir de," dedi, sesi inceldi. "Ben affedilmek istiyorum," deyin. Bir saniye boyunca stüdyoda hiçbir ses kalmadı. Sanki uğultu bile susmuştu. Kulağımda sadece kendi kalbim vardı. "Alo," dedim. "Beni duyuyor musun?" Hat düştü. O an yayında olduğumu unutmasan mı? Tam tersine, yayında olmak beni ayakta tuttu. Çünkü mikrofona konuştuğun an kendini toparlamak zorundasın. Sesin titrerken bile cümlenin sonunu getirmek zorundasın. Mikrofona döndüm. "Bazen," dedim, "gece insanın içine tuhaf cümleler bırakır. Bazen de hiç tanımadığın biri seni başka birinin hayatına dokundurur. Biz burada kimseyi yargılamıyoruz. Sadece dinliyoruz. Ve eğer bu gece birinin içi sıkıştıysa, yalnız değilsin."
Bu cümleleri söylerken gözüm sürekli telefon ışığındaydı. Yeniden yanacak mı diye. Yanmadı. Bir şarkı açtım. Şarkı girince stüdyoda kısa bir anlığına normal hayat geri geldi. Müzik insanın zihnindeki gürültüyü susturuyor. Ama susturduğu şey kaybolmuyor. Sadece sıraya giriyor. Sırası gelince daha net konuşuyor. Şarkı çalarken kendime şunu söyledim. Derya, bu sadece bir arama. Sakin ol. Sonra başka bir ses daha geldi. Ya değilse? İşte gece böyle bir şey. İki cümle arasında kalmak ve ikisi de doğruymuş gibi hissettirmesi. Şarkıyı kısık tuttum. Yayın akarken Murat'la göz göze geldik. O da benim gibi bir şeyin başladığını hissetmişti. Stüdyonun içi soğudu. Kulaklığın içinde boş hat sesi. Murat bana baktı, ben de ona baktım. Bu neydi der gibi. Murat mikrofonu kapattı. Bu neydi ya? Yarın yokum diyen adam mı olur? Bilmiyorum dedim. Ses bant gibi geldi. Sanki kayıttan. Murat ekrana eğildi. Numara düştü mü bakıyorum dedi. Klavyenin tıkırtısı. Sonra yüzü ciddileşti. Derya dedi. Ne dedim. Arayan ID 0. 0 mı dedim. Gizli numara değil mi? Değil dedi. Burada resmen 0000 görünüyor. Bir an gülmek istedim çünkü saçmaydı ama içimde gülme değil diken vardı. Elif'i bulmam lazım dedim. Murat başını salladı. Sen Elif'i bul, ben de Çağrı'nın geldiği hattı takip edeyim. Eski bir santrale falan düşmüş olabilir. Yayın bittiğinde stüdyoda kalan sessizlik daha ağır oluyor. Konuşmayı bırakınca zihnin konuşmaya başlıyor. Telefonumu elime aldım. Rehberi açtım. Elif, Elif, Elif. Kasabada Elif bulmak kolay gibi görünür ama gece isimler de saklanır. Bir Elif buldum. Numarası kayıtlıydı. Kayıtlı olması bile tuhaftı. Demek ki bir zamanlar bir yerden tanıyordum. Bazı isimler unutulur ama numaralar kalır. Çünkü numaralar unutmayı bilmez. Aradım. Telefon çaldı. Alo dedi uykulu ama temkinli. Merhaba dedim. Pardon rahatsız ettim. Ben Derya, Kıyı FM'de gece programını yapıyorum. Bir saniye sustu. Derya dedi. Evet duydum. Bir şey mi oldu? Evet dedim. Az önce bir arama aldım. Arayan kişi size bir cümle söylememi istedi. Elif'in nefesi değişti. Kim aradı dedi. İsmini söylemedi ama şöyle dedi. Kapının önündeki taş hala yerinde mi? Elif'in sessizliği telefonun içinden ağır ağır aktı. Sonra fısıltıyla, bunu kimse bilmez dedi. Bir de dedim, ben affedilmek istiyorum dedi. Uzun bir sessizlik. Ben alo demedim çünkü bazen alo demek birinin kalbini rahatsız etmek gibi. Elif'in sesi geldi. Siz bunun ne demek olduğunu bilmiyorsunuz dedi. Bilmiyorum ama arayan yarın olmayacağını söyledi. Elif'in sesi bir anda sertleşti. Sertlik bazen zırhtır. Beni karıştırmayın dedi. Ben artık kimseyi affetmiyorum. Elif lütfen dedim. Bu ciddi olabilir. Kimin söylediğini tahmin ediyorsun? Elif kısık sesle o öldü. Yıllar önce öldü dedi. Kim? Dedim. Bunu bir daha aramayın dedi hızlıca. Kapının önündeki taş yerinde değil ve keşke hiç yerinde kalmasaydı. Telefon kapandı. Telefon kapanınca elimdeki cihaz bir anda ağırlaştı. Pencereden dışarı baktım, tuz kokusu, rüzgar, kasaba sanki hiçbir şey olmamış gibi duruyordu. Oysa benim içimde bir şey yerinden oynamıştı. Tam o sırada annem aradı. Kızım, dedi telaşla, yayında taş falan dedin, kimin taşı bu? Bir dinleyici dedim, gecenin hali işte. Annemin sesi yumuşadı ama cümlesi ağırlaştı. Kızım, sakın eski şeyleri kurcalama Derya. Eski şeyler derken? Kızım, döndün ya, yeni bir başlangıç yap. Sabah konuşuruz. Ve kapattı. Annemin sabah konuşuruz demesi bende daha çok korku yarattı. Çünkü annem bazı konuları sabaha bırakmaz. Demek ki bu taş annemin de bildiği bir şeye bağlı. Bir dürtüyle dışarı çıktım. Elif'in taş yerinde değil demesini duyduğumdan beri gözümün önünde bir boşluk vardı. Sanki yıllardır duran bir işaret biri tarafından sökülmüş gibiydi. Eski mahalleye doğru yürüdüm. Sokaklar boştu. Bahçelerin içinde karanlık limon ağaçları. Bir kapının önünde durdum. Kapının önünde gerçekten bir boşluk vardı. Taş yoktu.
Bir taşın olmaması garip gelir değil mi? Sanki taş zaten olması gereken bir şey değilmiş gibi. Ama bazı taşlar bir yerde durduğu için anlamlıdır. Çocukken biz o sokağa taşlı ev diyebilirdik. Taşın üstüne çıkıp kapının zilini çalmaya cesaret edemeyenler önce o taşın üstünde beklerdi. Ben de beklemiştim. Küçücükken babamın döneceği geceyi bekler gibi. Taşın üstünde oturur, ayaklarımı sallardım. Elif'i de hatırlıyorum. Belki o Elif miydi, belki başka bir Elif. Ama gözümün önüne hep aynı sahne geliyor. İki çocuk, aynı taş, aynı kapı, aynı bir şey olacak hissi. Şimdi taş yoktu. Taş yoksa o bekleyişte yok demekti. Ya biri artık beklemeyi bırakmıştı ya da biri beklenen şeyin geri dönmesini istemiyordu. Hızlı adımlarla radyoya döndüm. Murat arka odadaydı, kutuların arasında kablo arıyordu. "Bir şey buldun mu?" dedim. "Hat normal hat gibi değil," dedi. "Sanki eski bir şeye bağlanıyor. Bir ara cihaz, anlamadım." Ve tam o anda kutuların arasından eski bir cihaz çıktı. Tozlu, üstünde sararmış bir etiket. "Santral adaptörü 1999" yazıyordu. Elif'in "o öldü" demesi içimde bir kapıyı daha araladı. Çünkü bazı yıllar insanın üzerinde mühür gibi durur. Benim üzerimdeki mühür 1999'du. Babam kaybolduğunda ben çocuktum. "Kayboldu" dediler. "Gitti" dediler. "Belki döner" dediler. Sonra yıllar geçti ve kimse belki dememeye başladı. Annem bir süre evin kapısını kilitlemedi. Sanki babam gece dönerdi, anahtarı yoktur diye. Sonra bir gün kapıyı kilitledi. O kilit sesi bizim evde bir dönemin bittiği andı. Ben İstanbul'a kaçtım. Çünkü burada her sokak babamın izini taşıyordu. İstanbul'da kaybolmak kolaydı. Kendi sesini bile kaybedebilirdin. Ben de kaybettim sandım. Ama bu gece biri o sesi bulmuş gibiydi. Cihazın üzerinde küçük bir ışık yanıp sönüyordu. İnce bir cızırtı çıkıyordu. Tam arayanın hattındaki gibi. "Bu mümkün değil," dedim. Çünkü mümkün değil demek insanı korur. Murat kabloya baktı. "Prize takılı değil," dedi. "Ama yanıyor." Cihazdan bir klik sesi geldi. Sonra sanki eski bir kaset çalar çalışıyormuş gibi hafif bir motor sesi. Ve bir ses. Uzak, boğuk ama tanıdık. "Derya," dedi o ses. "Derya, beni duyuyor musun?" Dizlerim bir an boşaldı. Duvara yaslandım. Boğazımdan ses çıkmadı. Murat fısıltıyla "Kim o?" dedi. "Babam," diyebildim. Ses devam etti. "Eğer bunu duyuyorsan demek ki frekans açıldı," dedi. Demek ki biri kapıyı araladı. Cızırtı yükseldi, sonra ses bir anda kesildi. Aynı anda stüdyo hattı yeniden yandı. Refleksle açtım. "Alo?" Karşıdan gelen ses bu kez daha netti ama hala bozuktu. "Derya," dedi. "Elif taşı kaldırdı mı?" "Kimsin?" dedim. "Ben," dedi, sonra fısıldadı. "Ben sıfırım." "Ne istiyorsun?" dedim. "Yarın," dedi sakin bir korkuyla, "ben yokum ama siz başlattınız artık. Frekans kapanmıyor." Hat düştü. O an Murat'la birbirimize baktık. İkimiz de aynı şeyi anladık. Bu sadece bir telefon değildi. Bu bir kapıydı ve kapı aralanmıştı. Denizin sesi yine uzaklardan geldi. Rüzgar binanın içine sızdı. Ve ben yıllardır kaçtığım kasabada kendi sesimin bana ait olduğunu ilk kez hissettim. Ama o sesin arkasında, cızırtının içinde, yılların içinden gelen başka bir ses daha vardı. Ve ben o sesi takip edeceğimi biliyordum. Bu geceki kayıt burada bitiyor. Ama frekans kapanmıyor. Borç, sessiz kalmayı sevmez. Devamı bir sonraki bölümde.